Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları sayılan, tel tel ayrılan çok güzel bir katmer tarifi vereceğim. Katmerimizin hamuru için 1 kilo unu karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı maya ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve 3 su bardağı suyu azar azar ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu bu şekilde biraz karıştırma kabının içerisinde toparladıktan sonra tezgaha hafif un serpiyorum ve biraz da tezgahın üzerinde yoğuruyorum hamuru. Yaklaşık 2-3 dakika kadar da bu şekilde tezgahın üstünde yoğuralım. Ve yoğurduğumuz hamuru bir kenara alıyoruz. 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Poğaça hamurlarında olduğu gibi mayalandırmıyoruz. 10 dakika dinlenmesi yeterli olacak. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzeri kapalı olarak 10 dakika dinlendirdim hamuru. Dört eşit parçaya bölüyorum. 4 tane beze yapacağım. Ve katmerlerin içerisine sürmek için 150-200 gram kadar tereyağı erittim. İçerisine 1 çay bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Sizler isterseniz ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Ve ilk bezeyi açarak başlıyorum. Hafif un serperek oklavayla açacağım. Yufkalarımı ortalama bir hazır yufka büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. Hamurları açarken azar azar un serperek açalım, yapışma olmaması için. İlk yufkayı açma işlemini tamamladım. Üzerine tereyağı sürüyorum. Yufkanın her tarafına yağ gelecek şekilde bolca sürelim. Diğer hamurlarımı da ilk açtığım hamurun büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar. Ve üstüne seriyorum. Kenarlarından bu şekilde açıklık kalırsa çekiştirerek eşitleyebilirsiniz. Ve açtığım her yufkayı diğer yufkanın üzerine seriyorum. Yine üzerlerine tereyağı sürüyorum. Farklı şekillerde yapılan katmer tarifleri var arkadaşlar. Kimisi elle açılıyor, kimisi benim yaptığım gibi oklavayla açılıyor. Bu sefer ben de oklavayla açarak yaptım. Daha pratik oldu. Ve son yufkayı da bu şekilde üzerine serdim. Ve tereyağı alıyorum yine üstte kalan kısmını. Yağlama işlemini bitirdikten sonra şimdi katlamaya geçiyorum. Ucundan bu şekilde gördüğünüz gibi katlıyorum. 4 parmak genişliğinde katlıyorum arkadaşlar. Uç kısımlarını bu şekilde çekiştirerek eşitliyorum gördüğünüz gibi. Yufkalarımız yuvarlak olduğu için bu eşitleme işlemini mutlaka yapalım. Katmerlerimizin şeklinin daha düzgün olması için. Şimdi hamurun uçta kalan kısmını bu şekilde yine çekiştirerek katladığım kısmın altına getiriyorum. Ve hamurun kalan kısmını da bu şekilde üzerine kapatıyorum. Şimdi katladığım hamurun düzeltmelerini de yaptıktan sonra
bıçakla keseceğim. Hamuru bu şekilde 4 parmak genişliğinde işaretler koyarak kesiyorum bıçakla. Eğer katmerlerinizi pişireceğiniz tavanız küçük boyutta ise daha küçük kesip yuvarlak şekilde açabilirsiniz. Ben bunları kare şeklinde açacağım arkadaşlar. Pişireceğim tavam da büyük olduğu için bu şekilde büyük kesiyorum. Şimdi çok az tezgaha un serperek kestiğim parçaları yavaş yavaş açıyorum arkadaşlar. Un serpmemin nedeni tezgaha yapışmaması için. Bakın yavaş yavaş hareketlerle açıyorum. Burada oklava yerine merdane de kullanabilirsiniz. Şeklinin bozulmaması için ve tam kare şeklinde olması için yavaş yavaş hareketlerle açıyorum gördüğünüz gibi. İsterseniz tek tek açıp pişirebilirsiniz ya da hepsini açıp sonra pişirmeye geçebilirsiniz. Bu şekilde oklavayla açarak yapmak bana daha pratik geldi arkadaşlar. Ama elle yaparak açtığım katmer tarifim de yine kanalımda mevcut. Ben katmerlerimin hepsini bu şekilde açtım ve daha sonra pişirmeye geçtim arkadaşlar, daha çabuk olması için. Katmerlerimi bu şekilde döküm bir tavada pişiriyorum arkadaşlar. Üzerine çok az sıvı yağ ekliyorum. Tavamı önceden ısıtmıştım. Şimdi ilk açtığım katmeri tavaya alarak pişirmeye başlıyorum. Bu üstte kalan kısmını da yine fırçayla hafiften yağlıyorum. Ve altını üstünü kızarıp kızarmadığını kontrol ederek pişiriyorum güzelce. Katmerimi çevirdikçe yine üzerine hafiften fırçayla yağ gezdiriyorum. Gerçekten katları tek tek sayılıyor. Lezzeti çok güzel oldu. Bakın şimdiden belli oldu katları. Harika bir tarif gerçekten. Katmer sevmeyen yoktur eminim. Çok güzel, yapması da çok basit. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın şu şekilde katlarını size göstereyim spatulayla. İncecik. İlk katmerim piştikten sonra diğerlerine de yine aynı işlemi uygulayarak pişirme işlemine devam ediyorum. Kahvaltıda veya çayın yanında gerçekten çok güzel oluyor. Hamur ölçülerini 2 katına çıkarıp fazla sayıda katmer elde ederek pişirip soğuttuktan sonra dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Çıkarıp ısıttığınızda yine aynı tazelikte tüketebilirsiniz. Hamurunuzu akşamdan yoğurup buzdolabında üzeri kapalı olarak muhafaza ederek ve sabah kahvaltısı için hamuru çıkarıp oda sıcaklığına getirdikten sonra yine aynı şekilde katmerlerinizi yaparak tüketebilirsiniz. Oldukça pratik oluyor o şekilde de arkadaşlar. Şimdi tüm katmerlerimi aynı şekilde pişirerek pişirme işlemini de tamamladım. Bir servis tahtasının üzerine aldım katmerleri ve sizlere göstereceğim şimdi. Tarifime birebir uyarak siz de bu güzel katmerleri yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. O kadar güzel oldu ki gerçekten. Bakın katları tek tek sayılıyor. Şu şekilde içini de göstereyim. Bakın tel tel. Muhteşem oldu gerçekten. Tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izleyip beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz.
Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bunun gibi güzel ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.